Ee, Dolayısıyla şimdi nerede kaldım onu tam hatırlamıyorum ama kurallardan bahsedeceğiz. Hoşlanabilmek için küçük çeviri zamanları olacak. Siz sorularınızı lütfen chat bölümüne yazın. Sunumun sonunda ya da bu bir sohbet toplantısı diyelim. Sohbet toplantısının sonunda bu sorulara da cevap vermeye çalışacağız. Okay, Ref, let's go on and why don't you introduce yourself to the participants because they are so excited about hearing all the information about pickleball to enjoy it. Okay, well, thank you very much to Fatih for inviting me to this wonderful Zoom call. I met Fatih in France over the summer. He attended a IPTPA workshop. And what I recognized right away, even though Fatih hasn't been playing that much, he was very inquisitive and asked terrific questions. And I could see right away what a great teacher he is. And I am more excited when I get to present in front of good teachers, because whether you play pickleball or you're in academics or you teach tennis or another sport, volleyball, racquetball, if you're a good teacher, all of those qualities transfer over to pickleball. So I think that pickleball is the greatest sport ever invented. It is an absolutely fun sport. It is easy to learn. Whether you're 5 years old or 90 years old, everybody can enjoy and have fun with pickleball. It is extremely cost effective. You can play it on a wooden multi-purpose gym floor. You can play it on a driveway in the street or on a tennis court. And I recognize that I need to maybe take some breaks because I can guarantee whatever English you know is much better than my Turkish. So I will allow Fatih to translate if necessary. Okay? Okay. Let me pause you right now. Arkadaşlar Rif burada olmaktan son derece heyecanlı. Özellikle buradaki grubun öğretmenlerden oluşuyor olması çoğunlukla Rif'i memnun ediyor. Çünkü bizim öğretmenlikle ilgili sahip olduğumuz becerilerin birçoğunu kolaylıkla aynı zamanda pickleball öğretimine de aktarabileceğimiz için aslında birkaç adım önde başlamış oluyoruz bu süreci. Çünkü pickleball gerçekten yani Rif'e göre öyle dünyanın bugüne kadar bulunmuş, keşfedilmiş en güzel sporu. Neden? Çünkü çok kolaylıkla oynayabiliyorsunuz. Tahta bir rakete, işte bir kaldırıma, işte beton ya da herhangi bir zemine fark etmeksizin kolaylıkla adapte olabilen bir spor. Dolayısıyla öğretmenlik becerileri ve pickleball'un bu fazla ihtiyaç gerektirmeyen malzeme alan açısından gerektirmeyen özellikleriyle çok son derece keyifli bir spor olduğunu söylüyor. O yüzden öğretmenler karşısında olmak onun için ayrıca heyecan verici. So Fatih has asked me to give you a little bit of my background, and I don't want to spend much time with it because I want to be able to talk more about the future rather than my past. But I'm the president and founder of IPTPA, which is the first teaching organization in the sport of pickleball. I'm also the founder and president of the Pickleball Hall of Fame. And we are in the process of building a Hall of Fame museum in Austin, Texas. This past year, we needed to raise some money to design the interior of the building to make a first-class Hall of Fame. So I rode my bicycle from San Diego, California to St. Augustine, Florida, across the entire United States, 3,000 miles and 75,000 feet of elevation, strictly to raise funds for the Pickleball Hall of Fame. And we were successful in raising a little over $65,000. And then finally, as you probably know me, I am also the founder and president of the World Pickleball Federation. And the World Pickleball Federation is a governing body of the sport of pickleball. It was been my dream when I first got introduced to the game of pickleball to see it in the Olympics. My past experience as a youngster was in gymnastics. Many of you may be familiar with gymnastics. I was a world champion competitor, and then I coached
5 Olympians and 2 Olympic champions. So to have the honor of representing your country is one of the greatest feelings I think anybody could ever have. And I would love to be able to see players from Turkey represent Turkey in international competition. So this has really been my very long-term objective. But along the way, there are so many other things that need to be done. And our current major initiative at IPTPA is to grow pickleball within the children. And so IPTPA is introducing this month a pretty complete junior program, starting with 5-year-olds all the way up. And we want to reach 1 million children in the United States and then spread that program and around the world. So Let I'll me take a pause you break here. again. Okay, let me pass you. Şimdi biraz özetleyeceğim çünkü biraz uzun oldu ama ben Riff'in kendi geçmişinden bahsetmesini rica etmiştim. O da cümlesinin başında şunu söyledi. Ben elbette kısaca bahsedeceğim ama ben daha çok pickleball'un geleceğinden söz etmek istiyorum. Bizler de aslında pickleball'un geleceğini oluşturan kişileriz bu ülkemizde. Şimdi Riff aslında eski jimnastikçi, kendisi dünya şampiyonlarında yarışmış ve aynı zamanda olimpiyata katılmış sporcuların da antrenörünü yapmış biri. Kendisi bu işe gönül veriyor. İşte ITPTA diye bir organizasyon var. Pickleball öğretimine yönelik bir birlik burası. Eğitmen antrenörlerin sertifikasyonu konusunda çalışıyorlar. Çok standartize edilmiş bir eğitim programları var gerçekten. Ben de bizzat deneyimleyen biri olarak söylüyorum. Diğer taraftan Hall of Fame'i, yani Pickleball Hall of Fame'i, çok kaliteli, becerikli oyuncuların yer alacağı bir Hall of Fame yaratmak için Amerika'nın işte San Diego'dan doğudan batıya kadar yaklaşık 5.000 kilometrelik bir mesafeyi bisikletle kat ederek, ki Riff'in 70 yaşında olduğunu hatırlatmak isterim size arkadaşlar. Kat ederek $65.000 üzerinde bir para sağlıyorlar yardımlardan ve bu yardımları Austin, Texas'ta Hall of Fame, Pickleball Hall of Fame'i kurmak için harcıyorlar. Aynı zamanda az önce söz etmedi ama biz daha önce sohbetlerimizden biliyorum. Şimdi biliyorsunuz Meksika sınırında bir duvar inşa edildi birkaç yıl önce, bir önceki Amerikan başkanı zamanında ve çocuklar ailelerinden ayrıldı. Yakın zamanda da orada yaklaşık 30 tane çocuğa, ailesinden ayrılmış çocuk için harcanabilecek, yani spor yoluyla onların sosyal entegrasyonu sağlayacak yine bir yardım kampanyası düzenlediler. Orada da gerçekten özellikle malzeme konusunda ve eğitim konusunda o çocukların hayatına dokunuyorlar. Yani pickleball'un böyle bir araç olarak kullanılması da çok değerli. Sanırım söylediklerini bazılarını atlamış olabilir uzun olduğu için, şimdi kendisinden biraz daha kısa sürelerde konuşmasını benim devam etmemi söyleyeceğim. Okay, Riff, could you please just shorten the period of time that you talked, that I won't forget anything. I just don't want to miss any single word you say. Okay. Okay. No problem. So, you know, what I'd like to be able to do is to give you a little bit of a background and go over some of the basic rules of play, just so that you can get out and start playing and having fun. Hızlıca pickleball oynayabilmeniz, keyif alabilmeniz için bazı temel kurallardan ve sporun kökeninden kısaca bahsedecek. And additionally, you know, I don't know that where it is on the screen, but anytime anybody has a question, you can write the question down and Fatih can translate it to me and I'm happy to answer it. Okay. The entire time. That's a great idea. I want you to get the greatest value possible. So please, anytime something is on your mind and you were upset because I never talked about it, I don't know. I can't read everybody's mind. I have a hard enough time reading my wife's mind. She thinks I can. I can't. Okay. So, Riff'in önerisi bence çok güzel. Ben en sonda demiştim sorusun ondan sonra cevaplayalım ama aklınıza gelen her an mesaj yazarak arkadaşlar sorularınızı sorabilirsiniz. Böylelikle anlık o soru işaretlerini cevaplamış oluruz. Yani aklınızı okuyan mümkün olduğu kadar bu eğitimden katkı alabilmenizi hedefliyor. O yüzden dilediğiniz zaman lütfen
sorularınızı bize yöneltin. You know, I can see you have so many handsome and beautiful Yeah. women on here. I'm happy that so many people aren't showing their video because I would be very distracted. Okay, yeah. Bu çok birbirinden yakışıklı ve güzel katılımcılarımız olduğundan bahsetti. Tamam. Go ahead. Okay. So what makes pickleball so unique is that it's one of the only sports where the server is at a disadvantage. Can you just repeat it again? Yeah. What makes pickleball so unique as a racket sport is that the server is at a disadvantage. In most of the other sports, the server has the advantage. Pickleball'u diğer raket sporlarından ayıran eşsiz özelliklerden bir tanesi servis atan oyuncunun dezavantajlı olması. Aslında diğer tüm file ve raket sporlarında servis atan oyuncu ya da takım avantajı sağlarken pickleball'da bu tam tersi. So as you probably know, you have to serve underhand in pickleball. You have to serve underhand, stay behind the baseline. You have to have a low to high motion. You must make contact with the ball below your waist, and you must serve the ball on a diagonal like tennis. It must cross the service line and stay within the boundaries, both on the sidelines, the center line, and the baseline. Okay. Şimdi kural kitapçığını da geçtiğimiz günlerde paylaşmıştık. Okumuş olmalısınız. Pickleball'da servis arka çizginin gerisinden diagonal olarak diğer sahaya atılıyor ve servis daima belin altından aşağıdan yukarı yani bir küçük gökkuşağı çizer şekilde rakip alana gönderiliyor. So the ball must bounce before the receiving team can hit the ball. Servisi karşılayan takım topu karşılamadan önce topun yere bir kez sekmesine izin vermesi gerekiyor. The returner can hit the ball anywhere on the court. He doesn't have to hit the ball cross court like the server does. Servisi karşılayan oyuncu rakip sahanın herhangi bir kısmına topu gönderebilir. And so as a result, the ball is actually bounced two times. Once on the returner's side, the second time when the returner hits the ball. That is why we have what's called the two bounce rule. The two bounce rule says that the server must hit the ball, the ball must bounce, the returner must hit the ball off the bounce, and now the server must let the ball bounce before he can hit the ball. This is a very important part of pickleball and is what separates pickleball from all the other sports, because the first strategy of pickleball is determined by this rule. The return team, once they hit the ball, they can come up to the net. Okay. Şimdi Pickleball'un yine ayırt edici stratejilerinden bir tanesi ve kurallarından bir tanesi iki kez sekme kuralı. İki kez sekme kuralı şu arkadaşlar. Servis çapraz korta, rakibin çapraz kortuna atıldığında bir kez sekiyor doğal olarak. Ardından karşılayan takım topu servis atan takımın sahasına gönderdiğinde yine servis atan takım topun bir kez daha sekmesine izin vermek zorunda. Buna iki kez sekme kuralı deniyor. İşte bu kural sayesinde servisi karşılayan takım avantaj sağlıyor. Çünkü servis atan takım ikinci kez sahasında sekmesine izin vermek zorunda olduğu için fileye yaklaşamıyor ama servis karşılayan takım fileye yaklaşabilmiş oluyor. Okay, so now we have the serving team. They're still at the baseline because they're waiting for the ball to bounce. The return team, they should come up to the no volley zone line. Okay, we all know that the court has a no volley zone area, right? We call it the no volley zone area. This is 7 feet on each side of the net. There's a line called the no volley zone line. This is a very important part of pickleball because you cannot hit a volley and step into that area, which means pickleball can never be only a power game because you can't just put the ball away so easy because you can't get close to the net like you can in tennis. Okay. Şimdi arkadaşlar şundan bahsediyoruz.
şimdi az sonra daha fazla değineceğiz. Ben de bir görsel paylaşmak istiyorum. Voley yapılamayan alan var. Buna mutfak da deniyor. Kitapçıkta gördüyseniz eğer bu alandan voley yapılamadığı için takımlar servis oyunundan sonra mutfak alanına mümkün olduğu kadar yakınlaşarak bulunmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla servisin yapılmaması için volenin vurulmaması için işte dink atışları ya da plase diye söyleyebileceğimiz atışlar burada yapılabiliyor. Do you mind if I share the book so they can see the dimension? Sure. Yeah. No, whatever Okay. you think is necessary to help. Okay. Şimdi arkadaşlar bana lütfen izin verin. Zaten kitapçık sizde var. Ben şimdi onu burada paylaşmak istiyorum ki daha anlaşılır olsun. Müsaadenizle sadece bir dakika içinde hazır olacak. Böylelikle hem onun söylediklerini size bir yandan da göstermek isteyeceğim. Daha da anlaşılır. Damlacığım paylaşım izni verebilir misin? Bilmiyorum henüz var mı ama bu esnada dosya inerken ben de senden bu ricada bulunmuş olayım. Hocam size şu anda yetkiyi verdim. Çok teşekkürler. Rica ederim. Sanıyorum beni herkes görüyor. Şimdi sahayı açacağım. Sağ burası. Hatta şuraya gelelim. Şu kısım işte voley olmayan bölge. Şu kısma gelelim. Riff, please continue. Yeah. So here we see on the right side, my right side is the serving team. On the left side is the returning team, right? The server, A1, is serving the ball to B1. Şimdi A1, B1'e çapraz az önce söylediğimiz gibi servis atıyor. As soon as B1 lets the ball bounce and hits the ball back, he can hit the ball anywhere on my court, on my side of the court, A1 or to A2. Okay? Şimdi servisi karşılayan yani B1 top onun alanına düştüğünde şu karşılayan takım yazan o dikdörtgene düştükten sonra topu rakip sahanın herhangi bir bölgesine atıyor. Az önce söylediğimiz gibi ve o servisi karşıladıktan hemen sonra mutfak diye adlandırılan işte bu çizgiye doğru hareketleniyor. So as soon as B1 hits the return, he should immediately move up to the no volley zone line and join his partner so that both of them are at the no volley zone line. B1 karşıladıktan ve hemen öne doğru koştuktan sonra otomatikman kendileri voley yapılamayan alana yani mutfağın hemen yanında yerleşmiş oluyorlar ki pickleball için son derece önemli bir strateji bu. So if the B team is at the no volley zone line and the A team is at the baseline, which team has an advantage if we just continue to hit the ball back and forth? What do you think? Siz ne düşünüyorsunuz? Burada hangi takım? Şimdi B1 karşıladıktan sonra yani şu pozisyona pardon bu değil. B1 karşıladıktan sonra ve mutfak alanına voley yapılamayan alana geldikten sonra sizce hangi takım daha avantajlı olur? Mikrofonu açabiliyorlar mı bilmiyorum katılımcılarımız ama mesaj da yazabilirsiniz. Yani bu soruya sizin cevap vermeniz önemli çünkü mantığı yakalamak adına sizce var mı fikrini paylaşmak isteyen? Yani bu tek taraflı bir sunum olmasın diye Rif bunu kullanıyor. Kendisi de çok iyi bir eğitmen, onu da söyleyebilirim. Sizce arkadaşlar B takım mı yoksa A takım mı avantaj sağlar? Burada yazıyorlar chatte, ben görebilirim. B takım hocam önce. B takımı. Biraz sohbete geç kaldığım için yetişemedik de o yüzden cevap veremiyoruz şu an. Tamam. There are some messages from the chat and most of them say that they say the B team has the advantage. Absolutely. So the statistics tell us that the B team should win 85% of the points. İstatistiklere göre B takımları
bu sayıların yani karşılayan takımlar sayıların %85'ini kazanıyormuş. Çünkü işte buradaki alanın hakimiyetini sağladıkları için. If we only look at the geometry of the court, the B team, because they're closer to the net, they have an easier time to angle the balls when they volley the ball off the court. The A team still has to get the ball up and over the net. They're farther away. This is more difficult. A takımı uzakta olduğu için doğal olarak topu filenin diğer tarafına geçirmekte zorlanacaklar. B takımı ise voley yapılamayan alana yakın olduğu için topa yön vererek çok daha avantajlı vuruşlar yapabilir. So, we all can understand the mathematics of it, right? The geometry really determines the first strategy that pickleball players need to understand. Geometrik ya da matematiksel açıdan bunu anlamamız gerekiyor. Yani pickleball oyuncularının yani şimdi bahsedeceği şey muhtemelen voley yapılamayan alana yaklaşmak olacaktır. There are only 3 possible shots that the A team can perform. Şimdi A takımının yapabileceği 3 tane olası atış var. Remember, they have to let the ball bounce. Hatırlayın, 2 kez sekme kuralı olduğu için topun kendi sahalarına düşmesine izin vermek zorundalar. Eğer sekmeden vururlarsa o rally'yi kaybetmiş olurlar arkadaşlar. So, the most common attempt that players make, especially if they have a background in tennis or racquetball or squash or some other sport where they're pretty athletic, is they want to drive the ball, hit the ball hard. Çoğunlukla yani öncelikle tercih edilen vuruş ki özellikle bu sporcuların raket sporu geçmişi varsa ya da herhangi bir sporu geçmişi sayesinde atletiklerse drive vuruşlarla topu karşıya sert bir şekilde geçirmeyi hedefliyorlar öncelikle. A takımı pozisyonunda olanlar. Now, if they hit the ball hard and they hit the ball low, they could possibly force an error from the B team. Okay? It's possible. Okay. Bu atışı yaptıklarında yani topu karşıya geçirme fırsatı yakalayabilirler. And that is why many athletes that come from another sport, they want to hit what we refer to as a winner right away. Yani winner diye işte kazanan atışlar vardır ya. Genelde sporcu geçmişi olanların bu winner atışları denediğini görüyoruz diyor. But as we can see, if we have 2 people on the B team that can volley the ball effectively, then the A team, because they're hitting the ball so hard, the ball is traveling very quickly and they may only be able to take 1 or 2 steps forward. Okay. Bu drive vuruştan sonra B takımı da hızlıca voley yapabileceği için sadece birkaç adım yaklaşma fırsatı bulacaklardır. Okay. What is another possible shot? Diğer olası vuruş ise they might want to lob the ball over the heads of the players that are at the no volley zone line. Aşırtma yapmayı deneyebilirler. Diğer küçük de olsa diğer olasılık o. Lob vuruş dediğimiz vuruş. And this is also a shot that might work once in a while. It's arada bir işe yarayan bir vuruş bu ama gerçekten arada bir. It will force the players that are at the no volley zone line, the B team, to take 1 or 2 steps back. But if they're athletic, they can easily do an overhead and put the ball away. Bu durumda B2 takımındaki oyuncular birkaç adım geriye atmak zorunda kalsalar da eğer atletik sporcularsa bunu hızlıca voley yaparak A2'nin sahasına gönderirler. The third shot, üçüncü olasılık ise and the most preferred shot, en çok tercih edilen vuruş bu, is to hit what we call a third shot drop. Üçüncü vuruş olarak nitelendirdiğimiz bir drop vuruş bu.
Ki en çok tercih edilen de bu. En akıllıcası da bu çünkü. It is a soft shot that it is hit a little bit higher, maybe 8 or 9 feet high when it's traveling in the middle of the court, but it's very quickly begins to drop. And the objective is to hit the ball softly in the no volley zone area of your opponent. Yaklaşık 2,5-3 metre yüksekliğe çıkarak böyle hafif hızla gelen bir lob vuruş bu. Çok filenin üzerinden gidiyor, biraz yükseliyor ama hızlıca yere düşerek rakibin mutfak alanına, yani voley yapılamayan alana düşüyor bu vuruş. Ki en çok tercih edilen bu. Çünkü bu vuruş B takımının atak yapmasını, voley yapmasını engelleyen bir vuruş. The reason that this is the preferred shot is because it eliminates the advantage that the receiving team innately has because of the rules of the game. When you hit the soft third shot drop, the A team has enough time to move all the way up to their no volley zone line. Hı hı. Şimdi burada önemli bir konu var. Müsaadenizle şu görseli açayım arkadaşlar. O voley yapılamayan alandan bahsedelim. Şimdi az önce söylediğimiz A takımı şu kısma o drop vuruşu yaparak, ki 3. vuruş diye adlandırılıyor bu. Rakibin, yani B takımının atak yapmasını engelliyor ve hızlıca mutfak bölgesine, yani voley olmayan bölgeye yaklaşmış oluyor. Diğer lob vuruşta ya da drive vuruşta top biraz daha yukarıdan geldiği için ve aşağı doğru inmediği için otomatik olarak B takımı voley vurup hücum vuruşu yapabilirdi. Ama burada o şansı elimine ediyor. Rakibe vermemiş oluyor. Now, once all 4 players are at their respective no volley zone area, this is when the true game of pickleball begins to play. Şimdi, because now it becomes like a chess match. Şimdi işte iki takım da voley yapılamayan alana geldiğinde, şu iki oyuncuları bu çizginin önünde ve bu B oyuncuların bu çizginin önünde hayal edin. İşte iki takım da bu bölgeye geldiğinde gerçekten pickleball maçı başlıyor. Adeta bir satranç maçı gibi. Eğer aranızda izleyen olduysa daha önce YouTube üzerinden çeşitli videolar, oyunun daha çok bu alanda sergilendiğini görürsünüz. This is the area that you will see if you watch YouTube videos of our high-level players. You will see them hitting what we refer to as a dink. A dink is a very soft ball that all the players are hitting when they're at the no volley zone line. They're trying to hit the ball softly into their opponent's no volley zone line and having the ball below the net. When it's below the net, it's difficult for the other team to attack. When they attack, you will see them try to hit the ball very fast at their opponent. And then pickleball begins to resemble table tennis or ping pong because everything is very, very fast, back and forth. Okay, let me go on. Şimdi arkadaşlar, iki takım da voley yapılamayan alana geldi ve burada en çok burada kullanılan vuruş da dink vuruşu oluyor. Şimdi dink aslında Türkçe'ye çevrildiğinde plase olarak çevriliyor ama pickleball, Dünya Pickleball Federasyonu bu kavramın yaygınlaşması için, hani nasıl biz futbolda korneri, koşu atışı yerine daha fazla tercih ediyorsak, işte rebound'u basketbolda sıklıkla kullanıyorsak, burada da dink kullanmamızı ya da ülkelere bunu öneriyor. Dink aslında bir plase vuruş. Biliyorsunuz ki bu alanda, yani voley yapılamayan alanda oyuncular voley yapamıyor. Yani top sekmeden, yere sekmeden vuruş yapamıyor. İşte dink burada filenin hafifçe üzerinden atılan yumuşak bir atış. Plase. Ve bir fırsat yakalandığında, işte herhangi bir takım bu dinki başarılı yapamayıp yukarıdan attığında takımlar sanki masa tenisine benzer gibi karşılıklı hızlı volelerle atak yapmaya çalışıyorlar. Dink vuruşun en önemli özelliği rakibin, eğer iyi yapılırsa, rakibin hücum etmesini engellemesi. Çünkü
top filenin altına doğru geliyor. Top filenin altında kaldığı için oradan sert bir vuruş yaptığınızda topu büyük olasılıkla fileye takmış oluyorsunuz. So this really becomes the main objective, is to get whoever is the serving team to get up to the line, because this then, instead of the receiving team having an 85% advantage, once all the players are at the no volley zone line, there's no advantage. Then everybody is on equal terms. İşte bu voley yapılamayan alanı, buraya aynı zamanda da mutfak diye tabir ediyoruz. Arada mutfak dersem lütfen şaşırmayın. Temel amaç, temel strateji servis atan takımın mümkün olduğu kadar en kısa zamanda bu alana gelmesi. Çünkü yazılı olmayan bir mottosu var Pickleball'un. İşte bir servis atılamayan alana hakim olan maça hakim olur diye bir motto var. O yüzden temel strateji bu. Bu stratejiyi en kısa zamanda ve başarılı şekilde sergilemek için de az önce söylediği 3. vuruş diye adlandırılan, yani arka çizgiden rakibin çevirdiği topu arka çizgiden küçük bir lob atışta rakibin mutfak alanına düşürdüğümüz vuruşlar. Bunu yaptığımızda hızlıca öne doğru gelebilme fırsatı yaşıyoruz. So this is the very first strategy that you need to understand. It's much more important that as we begin to teach students, that they learn, instead of just trying to hit the ball hard for their third shot, that they begin to practice the soft shot, because this is the only way that you can get up to the no volley zone line consistently. Unfortunately, the third shot is the most difficult shot to learn because it requires a lot of touch. Now, if you've come from another racket sport and you are already a high-level player, you have this kinesthetic feel with a paddle and a ball. It won't take you very long to feel the difference between a tennis racket or a racquetball or a squash ball. In 1 or 2 days, you'll begin to feel the difference and you will be successful. But for those with no racket experience, it takes time to develop this. Şimdi bu strateji öğrencilerimize, oyuncularımıza öğretmemiz gereken ilk strateji. Neydi o arkadaşlar? Tekrar hatırlayalım. Servis atan takımın mümkün olduğu kadar en kısa sürede mutfak alanının çizgisine yaklaşması. Bunun için en önemli işler olan teknik de 3. vuruş dediğimiz o lob vuruşu. Ama bu lob vuruşu her ne kadar en önemli strateji olsa da, kullanılması gereken, tercih edilmesi gereken teknik olsa da ne yazık ki uygulaması zor. Ancak eğer raket sporu geçmişiniz varsa kısa bir süre sonra bu kinestetik hissiyatla bunu kolayca çözebilirsiniz. Ama böyle bir geçmişiniz yoksa çok fazla pratikle deneyime ihtiyaç duyan bir teknik bu. 3. vuruş diye adlandırdığımız teknik. Hemen şunu da söyleyeyim. Şimdi biz Marmara Üniversitesi'nde belirli düzeyde oynamaya başladık ve öğretmen adaylarımız bu sporun nasıl öğretileceğini deneyimliyorlar. Gerçekten o farklılık var. Yani raket biraz farklı, top farklı sekiyor ama Rif'in de az önce söz ettiği gibi eğer raket sporu geçmişiniz varsa bunu birkaç gün sonra sanki yıllardır oynuyormuş gibi hissediyorsunuz. Yani onu da sevinerek size aktarmış olayım. So the sad part about our sport is that 90% of all the participants cannot do this third shot drop. So when they're playing pickleball, they're doing a serve, a return, then the third shot went too far, and then it's kind of like 2 more hits, slap, slap, and the point is over. They never really get involved in strategy or anything else because no one has learned in the past how to teach this third shot drop properly. But Fatih, after taking our workshop, has learned that at IPTPA, we've reduced the size of the court, created modified games, and used progressive learning to effectively enhance the teaching. And this is something that you as teachers, I know, will appreciate because it's the quality of the teaching that will allow your sport
to grow very quickly in Turkey. And that's one of the reasons why I'm excited to present and talk a little bit to you today. Thank you. That's a great point, by the way. Şimdi aslında çok güzel bir konuya değindi bence de. Çünkü aslında oyuncuların birçoğu, biz burada anlatırken kolaylıkla anlattık belki ama bu üçüncü vuruş diye adlandırılan vuruşu yapmakta gerçekten zorlanıyor. Ama bunun için çeşitli stratejiler var elbette. Az önce bahsettiği ITPTA diye organizasyon, Pickleball öğretimine yönelik o birlikte gerçekten uyarlanmış oyunlarla, stratejilerle, adımlamalar ya da basamaklamalar diyelim, onlarla bu üçüncü vuruşun nasıl öğretileceğine yönelik eğitimler veriyor. Sözü gelmişken ileteyim. Covid izin verirse RIF yani bu sene Türkiye'ye gelecek. Ama tabii şu anki durum yani hem Amerika'da hem Türkiye'de çok iç açıcı değil ama izin verirse gelecek. Yani bu sözünü ettiğimiz şeyin nasıl kolaylaştırılarak çocuklara öğretilebileceğine yönelik birçok basamaklamayı ve tekniği sizinle paylaşıyor olacağız. Bunun üzerine öğretmenlik deneyimlerimizi aktarmamız bence çok akıllıca olur. Özellikle uyarlanmış basamaklamaları kullanarak. So I look forward to the time, hopefully when COVID begins to be a little bit more under control. And I have told Fethi already that I will come to Turkey and we will have a teaching session as well as a players clinic to be able to present and work on the court with you as teachers and with your students so that they will be able to learn the game properly and you will learn how to teach the game properly. Thank you. And I hope to be able to do that this year. Hopefully. Aslında sanki Rif benim söylediklerimi İngilizceye çeviriyormuş gibi oldu. Az önce belirttiğim gibi inşallah Covid izin verirse bir klinik workshop yapacağız hem oyunculara hem de öğretmenlere yönelik bu yıl içinde inşallah. Now, a couple of basic rules that we can go over and then please ask questions, okay? Son birkaç tane temel kuraldan bahsedeceğiz. Ondan sonra lütfen sorularınızı aktarın bize. You can only get a point when you're serving. Pickleball'un yine eşsiz kurallarından biri, burada yaşı yeten arkadaşlarımız bilecek, yani eskiden voleybolun oynandığı gibi Pickleball'da sayı kazanmak istiyorsanız servis atıyor pozisyonda olmalısınız. Yani servis atan takım ancak sayı kazanabilir. In my opinion, the scoring and the position on the court is probably one of the more confusing parts about pickleball. The game is so easy, but the people sometimes have made it more complex and a little bit confusing. So I want to go over and maybe try to simplify it a little bit or at least clarify the scoring. Okay. Şimdi burada gerçekten soru sorabiliriz. Aslında pickleball oynaması inanılmaz kolay bir oyun. Gerçekten acayip hızlıca keyif alarak raket ve topa kendinizi kaptırıyorsunuz ama kafa karıştırıcı unsurlarından bir tanesi de oyuncuların pozisyonları. Gerçekten yani bu konuda gerçekten kafa karıştırıcı. Şimdi Rif bize bunu mümkün olduğu kadar sadeleştirilmiş şekilde aktarmaya çalışacak. So, let us assume here that A1 is going to start the game. Şimdi burada A1'in oyuna başladığını farz edelim. When you start the game, the A team will only get one serve. Oyunun sadece başlangıcında oyuna başlayan takım, ki burada A olarak kabul ettik, sadece bunlardan bir oyuncu servis atıyor. Oyunun başlangıcında. Bu sonra değişecek, onu anlatıyor olacağım. It is the responsibility of the server to state the score before they serve the ball so that everybody can hear it and everybody agrees. Servis atan oyuncunun bir sorumluluğu var. O da skoru söylemek. Servis atmadan önce bunu söylemesini bekliyoruz. Elbette uluslararası karşılaşmalarda hakemler olduğunda bunu hakemler yapıyor ama diğer durumlarda servis atan oyuncu skoru anons ediyor sesli bir şekilde ki tüm oyuncular buna katılmış oluyorlar. There are three numbers that the server always yells out that represents the score. The first number is their team's total number of points. The second number is the opponent's total number of points. The third number
is whether they are the first or the second server. So when we start the game, because the A team only gets one serve, okay, only one partner serves the ball. When you start the game, he will yell out 0, 0, 2, because he's the second server, even though he's the first person to serve for this team. The 2 represents that there's no more serving after he loses a rally. Şimdi servis atan oyuncunun söylemesi gereken 3 tane rakam var. Birincisi kendi takımının skoru. Yani o an kaçsa. İkincisi rakip takımın skoru. Üçüncü olarak seslendirdiği rakam ise o takımda kaçıncı oyuncunun servis attığı. Şimdi az önce söylemiştik, oyunun başlangıcında iki takıma da eşit bir avantaj sağlayabilmek için, eşitlik sunabilmek için sadece bir oyuncu servis atıyor. Sadece başlangıçta. Dolayısıyla oyuna başlarken biliyoruz ki skor 0 A takımı için, B takımı için de 0. Tek kişi servis atacağı için sonrası söylediği rakamda 2 oluyor. Yani 0, 0, 2 diye seslenmesi gerekiyor maçın, o oyunun başlangıcında. If he loses the rally, this team loses the rally, then we say it's a side out. Şimdi A takımı bu rally'yi kaybederse, servis attığı rally'yi kaybettiğinde servis rakip takıma geçiyor. Yani buna side out deniyor. Ama burada side out biraz karmaşık. O yüzden hani ben bu side out kelimesini biraz daha ekonomik kullanacağım. Rakip takıma geçmiş oluyor. Çünkü hatırlayın, oyunun başlangıcında sadece bir kişi servis atacak. Now the ball goes over to B1, okay? Şimdi servis A takımı kaybetti. B1 will yell out the score. The score will be 0, 0, 1. Nobody has any points yet. So 0, 0, and he's the first server. Şimdi az önceki rally'yi A takımı kaybedince doğal olarak servis sarı takıma geçti, B takımına geçti. B1 servis atacak. Kendi skorunu söylüyor 0. Rakip takımın skorunu söylüyor 0. Ve o takımın servis atan ilk oyuncusu olduğu için de 1 diyor. Yani 0, 0, 1 diye skoru anons etmiş oluyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Buraya kadar her an girip soru sorabilirsiniz. Anlaşılmayan konular için lütfen. Please continue. We play out the rally and let's say the B team won the point. Rally oynandı. B1 servis attı ve diyelim ki bu sayıyı B takımı kazandı. Once the B team wins the point, the players will switch positions. The B1 will go to the left side of the court. B2 will come to the right side of the court. I think the next photo, the next drawing shows that. Yeah, the next drawing shows when A team wins the point, but it's okay. I'm gonna let them know. Şimdi B1 servis attı ve bu puanı onların kazandığını düşünelim, farz edelim bu rally'yi. B1 bu kez kortun diğer tarafına geçiyor. B2 ile yer değiştiriyor ve servisi bu kez soldan A2'ye doğru atıyor. Sadece sayı kazandığınızda sayı kazanan takım yer değiştiriyor arkadaşlar. Diğer tüm durumlarda aynı pozisyonda kalıyoruz. Tekrarlıyorum. Sayı kazanılması durumunda servis atan takım yer değiştirmiş oluyor. Çünkü biliyoruz ki sadece servis attığımızda sayı kazanamıyorduk. Dolayısıyla B1 bu kez kortun sol tarafından A2'ye doğru servis atacak. Please continue. Okay, so now B1 is serving from the left side and he is serving the ball to A2. And before he does that, he will yell out the score. The score will say 1, 0, 1. He's still the first server. Okay? Bu önemliydi. Şimdi hatırlayın, B1 az önceki rally'yi kazandı ve takımına bir puan kazandırdı. Her servisten önce skoru anons etmek zorunda olduğu için şöyle anons edecek. 1 kendi takımının skoru, çünkü az önce puan kazandılar. 0 rakibin sayısı. 1 hala takımın 1 numaralı oyuncusu servis attığı için biri de aynı zamanda söylemiş oluyor. Yani skor 1-0-1 diye anons ediliyor.
So as long as B1 continues to serve and they win the point as a team, they will continue to rotate back and forth, and the same server will continue to serve. So Once they lose a rally, then it goes to the second server, which is his partner. Şimdi B1 sayı kazanmaya devam ettiği sürece sürekli kortun alternatif taraflarına, farklı taraflarından servis atarak oyuna devam ediyor ve takımına her kazanılan rally'de bir puan kazandırmış oluyor. Yani ta ki topu fileye takabilir takımı ya da dışarı rakip alanın dışına gönderebilir. Yani o rally'yi kaybettiklerinde bu kez servis hakkı B2'ye geçiyor arkadaşlar. Bakın yani takımdaki iki oyuncu da servis atıyor artık. Burası anlaşıldı diye umuyorum. Tamam. Peki yer değiştirecekler mi? Ben sormuş olayım. B takımı az önceki rally'yi kaybetti. Yer değiştirmeleri gerekiyor mu? Hayır hocam. Hayır hocam. Tamam, değiştirmiyor çünkü ancak sayı kazandığımız durumlarda yer değiştirebiliriz. Harika. Please continue. Okay. And so they will continue just like that until both teams lose, until the second partner loses a rally, and then it will be a side out again. Şimdi Go ahead. Let me tell this story. Şimdi B2'ye geçti diyelim servis hakkı. Dolayısıyla skoru anons ediyor. Diyelim ki işte 5, 0 ve 2 diye anons ediyor. Çünkü ikinci servisçi takımındaki. O da servis oyunundan bir tanesini kaybettiğinde artık yani iki oyuncu da servis haklarını kullandığında bu kez top A takımına geçmiş oluyor. The confusing part for most beginning players when they start playing pickleball is who is starting the game all the time, okay? And who is starting after every side out. Whoever is in the right box, the right side, after a rally, they are the ones that start the next point. So they don't switch back and forth. Evet, burası da önemli bir aslında çok kafa karıştırıcı gibi görünen ama basitçe çözülebilecek bir şey. Şimdi biz her ne kadar servis atan kişiyi 1-2 diye nitelendirirsek de burada ana kural şu. Diyelim ki B2 takımındaki iki oyuncu da servisi attı ve rallileri kaybettiler. Artık side out oldu. Yani servis rakip tarafa geçti. Sırada A takımının servis atacak kişisi sağ taraftaki kişi oluyor. Yani sağ tarafta kim kaldıysa o servis atmaya başlıyor. Burası açık olduğunu umuyorum. Yani oyunun herhangi bir kısmında yani her seferinde servise siz başlamıyorsunuz. Sağ taraftaysanız ancak servise başlayabilirsiniz. Top servis hakkı size geçtiğinde. Okay, so this is really the basics of the game. The only thing that you need to be concerned with is that any ball that hits a line is considered in. Any of the ball that's hitting a line is considered in, except on the serve. The serve must go past the no volley zone line. If it hits the no volley zone line, then it's a fault. Any other line that it hits, it's considered in. So if the ball goes past the no volley zone line, hits the center line here, it's a good serve. And then it's the same when you're playing out a rally. Şimdi diğer önemli kurallardan biri de çizgi kuralı. Çizgiler sınırladıkları alanı kapsıyorlar. Sadece serviste diyelim ki A1 servis attı. Top eğer bu voley yapılamayan alan yani mutfak alanının çizgisine değerse dışarıda kabul ediliyor. Yani bu çizgi arkadaşlar mutfak alanına dahil. Dolayısıyla servis bu çizgiden kurtulup bu alana düşmek zorunda. Onun dışında herhangi bir çizgiye değmesi bir sorun teşkil etmiyor. Yani bu çizgiye değebilir, şu çizgi arka çizgiye değebilir, yan çizgiye değebilir. Ama mutfak alanını sınırlandıran çizgiye değerse top out olarak kabul ediliyor. Okay, do we have questions from anybody? How many people on this call have played pickleball already? Kaç kişi oynadı aranızda pickleball'u? I just played 3 times because of math teacher. Okay.
Good. Was it fun? Yeah, of course. Yes. Of course. Okay. And he has already started teaching, like peer teaching session, but still we're working on it. Yeah. Wonderful. Okay. Şimdi soruları alalım arkadaşlar. Ben de let me check the chat box. See who has asked some questions. Ask questions. Arkadaşlar eğer soru sorarsanız çok daha keyifli olur. Okay, some questions are coming. Good. They're talking about the point system. Yep. Can you just explain how? So there are three different types of games you can play up to. Okay. Üç farklı oyun çeşidi var. It's up to the tournament director to determine what format they want to use. Turnuva direktörleri farklı formatlar tercih edebiliyorlar. The typical is that you play a game to 11 and you win by 2 and you play 2 out of 3 games. That is the way most matches are played. Çoğunlukla 11 puandan oluşan ve bu iki oyunun kazanılmasıyla sona eren maçlar tercih ediliyor. Bu 11 puanlık oyunlarda rakibe 2 farklı üstünlük sağlamanız gerekiyor. Yoksa oyun uzamaya devam ediyor 2 sayılık üstünlüğe gidene kadar. Diğer işte badminton'da ya da işte voleybolda olduğu gibi. In rare circumstances, you will find a tournament director that will set up a match and it will just be 1 game to 15 or 1 game to 21. Çok nadiren rastlanıyor olsa da tek bir oyundan oluşan 15 puanlık ya da 21 puanlık maçlar da oynatıldığı oluyor. More often than not, when that occurs, it's because they don't have enough courts for the number of participants. In the United States, it's the fastest growing sport in our country. And it's very common to have 600 or 700 people at a tournament. Now, if you have 30 courts, then you will, or more, then you will typically play the best out of 3 to 11. If, however, you only have 12 courts and you want to maximize the number of participants because the tournament director or the club or the facility is trying to maximize profit, then in order to expedite the number of hours in a day, then they will shorten the matches and you will only be playing a game to 15 more often than that. Şimdi az önce bahsettiğim 15 ya da 21 puanlık maçların tercih edilmesinin temel nedeni katılımcı sayısının fazla olduğu ve kortun az olduğu durumlar. Çünkü pickleball Amerika'nın en hızlı büyüyen sporu konumunda şu an gerçekten. Hatta bazen internette takip etmenizi öneririm. Özellikle Florida, Naples'ta o kadar büyük tesisler var ki ya da Austin, Texas'ta gerçekten hayranlık duymamak mümkün değil. Onun dışında bu sınırlılık olmadığı durumlarda 11 yani 3 set üzerinden oynanan 11 puanlık maçlar oyunlar tercih ediliyor. Another question, they're asking about the difference between the indoor and outdoor balls. Yeah. And so, maybe you can just mention about the material. Yeah. So as you know, more often than not, the indoor facility is played on a wooden floor or maybe on a tile floor, and it requires a ball that has more rubber content in it. So it's a softer ball. It's easier to control, and it doesn't skip off the court so quickly. So that's the main difference. The holes are a little bit larger. The material is softer, and it's easier to control the ball. Okay. An outdoor ball. Let me explain this. Yeah, go ahead. Şimdi salonlarda oynanan sporlarda, iç alanda oynanan toplar daha çok hani ahşap zeminde oynandığı için arkadaşlar
nispeten yumuşak ve daha fazla deliğe sahip. Böylelikle kontrol edilmesi kolaylaşsın diye böyle toplar tercih ediliyor. Now you can mention about the outdoor balls. The outdoor ball is usually a harder plastic. The holes are smaller, so the wind doesn't affect it as much. And it's most of the outdoor courts are going to be on a tennis type surface. Okay. Most of your high quality tournaments around the world are going to be played on a tennis court surface. Şimdi dış alandaki toplar ise daha sert ve delikleri daha küçük ki rüzgardan mümkün olduğu kadar etkilenmesi azalsın diye. Genelde turnuvaların büyük bir çoğunluğu tenis kortuna benzer o metal akrilik denen pis zeminlerde oynanıyor. However, I recognize that it's much more expensive to build outdoor courts with a tennis type surface. And it's not practical for most countries that are just developing the game of pickleball. I can share with you that 5 years ago, even in the United States, the vast majority of all of the play was on a wood multi-purpose gym where they played basketball, they played volleyball, they played badminton, and they played pickleball. They just had lines, all different color lines on the one court. Okay. Şimdi şu bir gerçek ki dış alan tesisi zemini oluşturmak gerçekten son derece pahalı. Yani yakın geçmişe kadar da Amerika'da pickleball oyunu daha çok iç alanlarda işte basketbol ya da tenis oynanan ya da farklı sporların yapıldığı alanlarda yapılıyordu. Aslında bizim için de Türkiye'de öyle olacak. Yani sizin okulunuzda ki zemin işte gerekirse beton olsun, asfalt olsun, pickleball'u oynamaktan keyif alacağınız bir ortam yaratılacak. Hiç merak etmeyin. Yani profesyonel olmasa da, en üst seviyede olmasa da o oyundan aldığınız zevk asla daha az aşağıda olmayacak. Today, however, because of the popularity of the sport, there is hardly a community anywhere that doesn't have a park district, a public park system, that doesn't have dedicated pickleball courts. They oftentimes have taken tennis courts that weren't being used and converted it to pickleball courts, because you can put up to 4 pickleball courts on a tennis court. Or if you're going to use that facility for tournaments, then it's recommended that you only put 3 pickleball courts because you need a little bit more room between the courts. Şimdi genelde Türkiye'de zaten bu çok doğal ama Amerika'da da benzer durumlardan söz ediyor. Genelde park sistemleri, parklardaki spor tesisleri çoğunlukla tenis sporu için ayrılıyor. Dolayısıyla pickleball'a ayrılmış çok fazla saha yok ama pickleball'un avantajlı yanlarından bir tanesi küçük alan gereksinimi. Dolayısıyla neredeyse özellikle rekreasyon amaçlı oynayacaksanız bir tane tenis kortuna 4 tane pickleball sahası sığdırabiliyorsunuz. Ama turnuva olması durumunda, resmi bir turnuva olması durumunda kortlar arasındaki mesafeyi sağlayabilmek için bir tenis kortuna 3 tane pickleball kortu yerleştirilebiliyor. One of the other question is about, şimdi servisle ilgili, serviste ayaklar çizgiye temas ederse hata oluyor mu diye bir soru gelmiş. Bunu Rif'e ben aktarayım. So how about, probably you mentioned it, maybe I kind of missed to translate it, but what about the service? Do they step outside the back line, or can they touch the back line when they serve the ball? So when you make contact with the ball, you have to be behind the line, but you can, after you make contact, your foot can go inside the line. Topa temas etmeden önce çizginin gerisinde durmanız gerekiyor. Ama topa temas eder etmez o momentumla ön bölgeye, yani çizgiye temas etmenize sorun yok. Dolayısıyla servis başlangıcında ayaklarımız arka çizgiye temas etmiyor. One of the other things that are confusing, but I and it's difficult for anybody to keep up with it,
is when I first started in pickleball, maybe 9 years ago, there were 6 manufacturers of paddles and only 2 different types of balls. Today, there's 140 manufacturers of paddles and maybe 30 or 40 different kinds of balls. So everybody has a different idea of what kind of paddles there are, but most of the paddles are very similar. There are maybe 3 or 4 that are different within each company, that has a selection. So oftentimes I get asked, what's the best paddle? What should I buy? It's like a tennis racket. It's very individualistic. I can't tell you which one to buy. It's which one you have the better feel for. Hı. Şimdi yaklaşık 9 sene önce pickleball'a başladığında Rif, yani şu an az önce söylediği sayıları hatırlamıyorum ama çok az sayıda top çeşidi ve raket çeşidi varken şimdi 100'ün üzerinde üretici firmadan bahsediyor. İşte aslında biraz geriye dönersek bu sporun çok hızlı büyüyen bir spor olmasından dolayı yani arz talep meselesi çok fazla üretici oluyor. Eğer bana hangi raketin daha iyi olacağını soruyorsanız bunun çok daha kişisel bir durum olduğunu, yani tenisteki gibi kendinize uygun raketi seçmenin uygun olacağını söyleyebilirim diyor. Ama burada raketle ilgili başka bir soru gelmiş. Another question is, you already replied this question, but it's a very specific question. Do you prefer a composite plastic racket or a wooden racket? No. So the wooden rackets existed for about 18, 19 years when the game was first invented in 1965. Mm-hmm. And my good friend Steve Peranto has been playing since the 70s. Mm-hmm. And he would always lose his matches in the finals because the paddle was so heavy, he would be too tired. He was very skinny and not very strong. And he would complain to his father. His father was a Boeing engineer, and he created the first composite paddle made out of honeycomb. It's a very lightweight material, and it's what today still Boeing, the floors of most of the airplanes are made of this material. It's a hard surface, but it's very light. And that is what usually a combination of that, maybe with graphite or with aluminum or some other type of fiberglass, is what most of the paddles are made of. You don't find anybody that's playing with a wooden paddle anymore. It's too heavy, and you don't have any feel to the ball. This is another important, go ahead and translate first. Şimdi aslında bu bizim için böyle zorlayıcı bir durum tabii de bir arkadaşından, yakın bir arkadaşından 70'lerden beri pickleball oynayan bir arkadaşından bahsediyor. O ahşap raketlerle pickleball oynuyor ama ahşap raketler ağır olduğu için genellikle maçların son anlarında raketi taşımaktan yorulan kolları başarılı atışlar yapamadığı için maçları kaybediyor. O yüzden kompozit raketlerin hem yüzey olarak sert hem de ağırlık olarak hafif olmasından dolayı avantajlı olduğunu söylüyor. Yani şimdi eğer profesyonel düzeyde oynuyorsanız ahşap raketlerin kullanılmaması gerektiğini söylüyor. İşte fiberglasslar, grafit diye adlandırılan türdeki raketler de var elbette. Ama biz Türkiye'de şimdilik arkadaşlar ancak ahşap raketlerle oynuyoruz tabii buralarda, ama dışarıdan getirildiğinde elbette bu sorunu çözüyorlar. Onu da söyleyebilirim. Thank you, Ref. Another question, let me read it. Çok kal toplarsa o ekipman sorunu nasıl çözeceğiz? Spor Bakanı Federasyonu. Aslında bu birazcık da bize sorulmuş bir soru gibi. Bunun üzerine çalışılıyor. Gerçekten teşekkürler. Çok güzel bir soru. Katıldığınız için de teşekkür ederiz. Ben genel olarak şundan bahsedeyim arkadaşlar. Gerçekten ekipman, özellikle yurt dışından herhangi bir şey getirmek sorun. Şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı biliyorsunuz Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında bizleri destekliyor. Bu sporun yaygınlaştırılması için malzeme üretimi de bunun içerisinde. Umarım bu soruna yakın zamanda çare buluruz. Hani bu soruya bağlı olarak. Rif, one of the questions is about the equipment that we were struggling to find it in Turkey because it's not easy to just buy it online from, let's say, US on Amazon.
So that's why we struggle right now. We only use wooden rackets here because there's no manufacturers here. But you know, I think that there's at least 1 or 2 stores online in Europe. One, I think, in England, and I think another one maybe in Spain to get it. But, you know, of all the participants, the attendees on the call today, not all of them are from your university, right, Fatih? They're from all over, or what? Yeah. Arkadaşlar ben katılımcıları göremiyorum ama yani üniversite dışından da çok kişi var diye biliyorum. Yeah, there are teachers, there are pre-service teachers here, and some of the participants are just those who enjoy playing pickleball and just learn more about the sport. Okay, so I know I have some paddles, I think still, and you know, if you can maybe send me a note, Fatih, about, you know, certain schools that need to have some paddles and they have active players. I can see about trying to send some paddles to you. Okay, thank you. İşte Rif burada güzel bize de katkı sağlayacak sağ olsun. Bize az da olsa özellikle bazı okullara aktif olarak bu sporu öğretmeye çaba harcayan bazı okullara raket ve top gönderebileceğini söylüyor. Thank you, Rif. We appreciate it. Yeah. But another question, guys. Başka soru var mı arkadaşlar? Direkt servisten sayı oluyor mu? Evet, rakip karşılayamazsa olabilir. Ama unutmayın, serviste aşağıdan yukarıya doğru bir atış olduğu için tenisteki gibi böyle ace'ler yaşanabilen şeyler değil. Çünkü en başta söylendiği gibi arkadaşlar servisi karşılayan takımın avantajlı olduğu tek file raket sporu. One of the participants asked if any possibility to win a point directly from the serve, so like in tennis, like aces. Yeah, but it was more common to win a point, an ace, when they allowed to spin the ball off the paddle. But this is not allowed any longer. They did it in 2021, and now it's not allowed. Yani bu artık pek rastlanmıyor. Daha önce şu an yasak olan bir kural. Topun böyle spin attırılacak, böyle falso verdirerek dönmesini sağlayan vuruşlarda bu rastlanıyordu ama artık izin verilmiyor. Yani bu vesileyle söyleyeyim, pickleball'da kurallar herkesin katılımına, işte 5 yaşından da 90 yaşındaki katılımına fırsat versin diye mümkün olduğu kadar sadeleştiriliyor. Başka, let me check if there is another question. I will just share with you, Fatih, the best strategy for the serve is just to consistently hit the ball deep. Because if you consistently hit the ball deep, you more often than not will get a weaker return. A weaker return means I have options for my third shot. If the ball lands in the middle of the court, it's easier for me to do the third shot drop. Or if it's in the middle of the court, I could drive the ball very hard and quickly right at the person in front of me, and they may not be prepared and ready to volley the ball back. Okay. So, arkadaşlar, serviste de aslında karşılanan topta da topu mümkün olduğu kadar derine, yani arka çizgiye yakın atmak en iyi strateji aslında burada. Sayı kazanmak için. Hocam şimdi bu yani gerek servis atışı olsun, ondan sonra gerek oyun halindeki vuruşlarda şimdi biz falso verici ya da böyle bir kavis verici ya da topa yön verici atışlar yapamıyor muyuz? Bu yasak mı yani şimdi? Evet, serviste tekrar hatırlatmış olayım. Top belin altından çıkmak zorunda. Ve bilek de yani raketin başı da bileğin altında olmak zorunda. Dolayısıyla topu yukarı kaldırılamadığı için top bir kavisle karşı tarafa gönderilebiliyor ancak. Hatta 2020'de başlayacak itibaren artık başlamış, kabul edilmiş bir kuralda topu yere bırakarak da, sadece bırakarak da servis atabiliyorsunuz artık. YouTube'da maçları izlemenizi öneririm. Hocam oyun içerisinde peki falsolu vuruşlar yapabiliyorlar mı servis dışında?
Evet. So one of the participants asked if they make curve or like spinning balls within the game. Yeah, sure. Yeah. So on the serve, the only legal type of serve that has a spin would be top spin or side spin. Because remember, the rule on the serve is you have to go from low to high. So you cannot have underspin or slice because the definition of this spin is high to low. Then it would be an illegal serve. Yani servisin arkadaşlar biliyorsunuz aşağıdan yukarıya atılması gerektiği için ancak yandan spinler ya da işte o döndürülerek atışlar yapabilmenize izin veriliyor. Çünkü servis alttan yukarı doğru gitmek zorunda. Yani masa tenisinde örneğin yukarıdan aşağı, teniste yukarıdan aşağı atılırken bunda alttan aşağıdan yukarıya doğru gidiyor top. Another question is, Emsile hocam evet top çapraza gitmek zorunda. Yani şu alana düşmek zorunda. Eğer oraya gitmezse, eğer maçın başındaki ilk servisse bu top biliyorsunuz tek kişi atabileceği için servisi karşı takıma geçer. Another question, başka sorular var mı arkadaşlar? Hiç kaçırdığım oldu mu? Hani kusura bakmayın eğer kaçırdığım bir süreç varsa hatırlatabilirsiniz lütfen. Pickleball Federasyonu kurulma süreci bu biliyorsunuz ülkede federasyonların kurulması zaman alıyor. Ama bunun için çaba harcayacağız. Bu ne kadar yaygınlaştırırsak bu konudaki adımlarımız daha güçlü ve emin olarak devam edecek. Another question, how pickleball is growing worldwide? That's one of the questions. Well, in the United States, it's the fastest growing sport in our country. And it's growing very, very quickly in certain countries based on more than anything else, the leadership within that country. So I can tell you that, England, it's growing very, very quickly. Australia, it's growing very, very quickly. Canada is growing very, very quickly. Canada is probably the second most populated country with pickleball. Mexico is growing very, very quickly. India is growing very, very quickly now with the new federation that joined WPF. So when there's leadership that is, promoting the sport and working together with WPF, those organizations and countries have a very, quickly growing very quickly. Because the game is, it's so much fun and it's so easy to learn for adults, for seniors and for children. Thank you. Şimdi oyun bir kere oynaması çok keyifli ve çocuklar ya da yetişkinler için öğrenmesi son derece basit bir spor olduğu için hızlıca büyüyor. Bir kere şu an Amerika Birleşik Devletleri'nin en hızlı büyüyen sporu. Hani bu istatistiksel olarak bunu rahatlıkla söyleyebiliyorlar. Aynı zamanda Avustralya'da, Kanada'da, İngiltere'de, Meksika'da, Hindistan'da aynı şekilde çok hızlı büyüyen sporlar arasında yer alıyor. Çünkü o ülkede bu spora liderlik eden organizasyonların çabalarıyla oynayan kişi sayısının artmasıyla doğal olarak, eğitmen sayısının artmasıyla sporda son derece popülerleşiyor o ülkede. Dediğim gibi çok keyifli arkadaşlar. Yani inanın yani saatlerce oynayabilirsiniz. Ben de bunu kişisel deneyimi olarak söylemek istiyorum. Aynı zamanda şunu da belirtelim. Pickleball'un 2032 Brisbane Olimpiyatlarında da ana programda yer almak gibi bir çabası var. Bunun için ciddi lobi faaliyetleri sürüyor. O yüzden daha fazla ülkede yaygınlaşma konusunda çok fazla çaba harcıyorlar. Başka soru var mı arkadaşlar? Eğer yoksa hocam, günü sonlandı. Buyurun. Şimdi voley vurulamayan bir alan var. Bu alana topun değmesi mi önemli yoksa o alana çarptıktan sonra yani voley vurulmalarının dışına çıksa orada voley vurabiliyor mu? Voley vurulamayan alan demek. Another question is about the non-volley zone. Can you give more specifics about it? Şimdi non-volley zone, please. Could you please give Can you repeat that again? Could you give more specifics about non-volley zone? The rule, and they wonder if they can step in it or.
the rule from the no volley zone line? Yeah, yeah. Yeah. So any ball that is in the no volley zone line, the inside there, you could step in. There's nothing that says that you can't, you could stay in the no volley zone line the whole time. Okay. You can always go in the no volley zone line. You just can't hit a volley within the no volley zone line. So if you stayed in the no volley zone line and somebody hit the ball right at you, you would protect yourself so you wouldn't get hit, and then you would lose the point right away. This is why you will see players take only one step into the no volley zone line to hit their dink and then immediately take that 1 foot out. If you have 2 feet in, you can't get out quick enough for your opponent to hit the ball at you, and you will end up losing the point because you volleyed the ball in the no volley zone line. People mistakenly think you can't go in the no volley zone line. You can, but it's not recommended because if they hit the ball to you, you'll volley it. That's when you lose the point. Şimdi aslında ref sadece kuraldan değil de stratejiden de bahsediyor. Aslında voley olmayan bölgeye girilmekte hiçbir sakınca yok. Sadece o bölgede olduğunuzda voley yapamıyorsunuz adı üzerinde. Genelde oyuncular dink yapabilmek için, bizim plase vuruşu diye de adlandırabileceğimiz o vuruşu yapabilmek için genelde top voley olmayan bölgede sektiğinde bir ayakla içeri giriyorlar, dink yapıyorlar ve o girdikleri ayağı tekrar voley olmayan alanın dışına çıkartıyorlar. Çünkü iki ayakla birlikte girdiklerinde hızlı atılan bir topta geriye kaçmakta zorlanıp topu çeviremeyecekleri için çoğunlukla puan kaybediyorlar. O yüzden ana strateji çizginin biraz gerisinde durmak ve gelen topa bağlı olarak bir adım atarak dinkle topu rakip sahaya göndermek. Rakip sahaya göndermek de en stratejik, akıllıca vuruş da yine aynı şekilde dink atarak rakibin bu bölgesine topu düşürecek şekilde o vuruşu yapmak. One of the other overall strategies that you should be familiar with is that you want your objective, okay, is to always try to stay by the no volley zone line. Okay, don't go backwards. Okay, don't end up in the middle of the court, because in the middle of the court, you give your opponent the angles to put the ball down at your feet. Now, if you hit the ball too high and you see that the ball is going to come very hard at you, yes, then you can back up very quickly and try to defend yourself. But as soon as the ball goes back, you should move up to the no volley zone line. Şimdi genel stratejilerden de önemli stratejilerden bir tanesi arkadaşlar bu az önce şu şekilde gösterdiğimiz gibi mümkün olduğu kadar en kısa sürede voley olmayan bölgeye doğru yaklaşmak. Bu bölgede bulunduğunuzda oyunun hakimiyetini kazanıyorsunuz. Çünkü biraz geriye gelmeye başladığınızda, eğer bu çizginin gerisinde topu karşılamaya başladığınızda rakibinize daha açılı vuruşlar yapıp sayı kazanma fırsatı vermiş olursunuz. O yüzden en iyi strateji bu bölgeye gelmek. Hani bazen eğer iyi karşılamadığınızda ve topu havadan attığınızda rakip sert vurursa elbette biraz geriye gelmeniz gerekebilir. Ama bu vuruşu karşıladıktan hemen sonra tekrar mutfak bölgesine, yani bu çizginin hemen gerisine, voley yapılamayan alanın çizginin gerisine yerleşmeniz en önemli stratejilerden bir tanesi. Başta söylemiştim sanıyorum. Bu çizgiye hakim olan maça hakim olur diye bir mottosu var sporun. Başka soru arkadaşlar? Başka soru yoksa eğer hani son kez Rif'e mikrofonu verip günü sonlandıralım istiyorum. Rif, there's no another question. Please Okay. just give us a closure and. Okay. So, I will tell you that, you are getting involved in this sport at a time that it appears the game is growing very quickly, which it is, but it's still in its infancy. In the United States today, just this past year, pickleball is now so mainstream. We have very famous athletes that are playing pickleball all the time. Michael Jordan plays pickleball every day. Mickelson, the golfer, plays pickleball every day.
Agassi, Serena Williams, movie stars, DiCaprio. Everybody is playing pickleball. So it is very, very popular and it's very much mainstream, but it's still in its infancy. We only have today 4.5 million players. I believe in the next 5 years, we will have 40 or 50 million players. So for all of you on this call, it's still very much in its beginning of growth. It will only get bigger and bigger and bigger. And I think it will be the most popular sport in the world. We agree with that. Şimdi Rif şundan bahsediyor. Hani şu an gerçekten ana akım haline geldi Amerika Birleşik Devletleri'nde pickleball diyor. İşte Michael Jordan'dan ünlü golf oyuncularına, Serena Williams'a, Agassi'ye, Leonardo DiCaprio'ya birçok kişi günlük yaşamlarında pickleball oynamaya başladılar. Çünkü gerçekten çok keyifli bir spor. Alan gereksinimi gibi işte rüzgardan çok az etkileniyor olması gibi unsurlara da dikkate alındığında çok fazla kişi tarafından oynanıyor. Şimdi yaklaşık dünyada 4,5 milyon tane pickleball oyuncusu var. Umuyor ki gelecekte çok daha fazla kişi bu oyunu oynayacak ama her şeye rağmen hala bir bebeklik döneminde, emekleme döneminde olduğumuzu hatırlayalım. Umarım biz de hani şu an neredeyse hiç pickleball oyuncusu yok. Umarım gelecekte bunu daha fazla oyuncuyla, bunu öğreten daha fazla öğretmen ve antrenörle taçlandırırız. Hemen ben de küçük bir deneyimimden bahsedeyim müsaade ederseniz. Birkaç ay önce işte Rif'in de katıldığı bir eğitimde yer aldım ben Fransa'da. O eğitimde Roland Garros'ta ve Amerika Açık'ta çiftlerde mücadele etmiş bir profesyonel tenis oyuncusu da vardı. Yani o popülaritenin ne kadar arttığını söyleyebilirim. Yani gelen eğitimcilerin neredeyse tamamı tenis antrenörüydü. Gerçekten garip bir, hani buna garip dediğime bakmayın ama ilgi çekici bir popülarite var. Çünkü çok keyifli gerçekten. Çok keyifli. Öğretmesi de, adapte olması da, bir de raket sporu geçmişiniz varsa inanılmaz hızlı oluyor. Evet arkadaşlar soru yok. Anladığım kadarıyla herkese katıldığı için teşekkür ediyoruz. Rif, everybody thanks you. İlerleyen dakikalarda mikrofonları açıp doğrudan Rif'e teşekkür etmesini sağlayalım. Kapanışta bir 10 saniye rica edeceğim. Rif, thank you for your time. We appreciate your presentation. Hopefully, my pleasure. I hope to see all of you on the pickleball courts when I come to Turkey. That's what I was about to say, and we wish the same, by the way. Okay. And Happy New Year to everyone. Good health and stay safe. Teşekkürler, teşekkürler. Herkese katıldığı için teşekkür ediyoruz. Rip, thank you. We'll be in touch all the time. Okay. Siz de teşekkür edebilirsiniz mikrofonları açıp eğer ben bitiriyorum. You're welcome. Bye bye. Thank you. Thank you, Rick. Hocam bir dakika, eğer müsait olanlar görüntülerini açarsa bir ekran görüntüsü de alabiliriz. Bir ekran görüntüsü almak istiyor Damla. Müsaade ederseniz herkes son saçlar falan düzelsin. Ben de şu yakaları falan düzelteyim. Gözlük kalsın mı Damla? Çıkarayım mı? Hangisi daha iyi? Kalsın, tamam. Evet, gözlük de kaldı. A last picture for the day. Yani Anadolu Hisarı'nda da eğitim yapacağız. Merak etmeyin arkadaşlar. Şu Covid biraz seyrelsin ki bence iyi gidiyoruz. Yani şu an kötü görünüyor ama bu bizim iyi günlerimiz için bence bir ışık. Tekrar katıldığınız için teşekkürler. Bir de elleri şöyle uzatarak fotoğraf çektirelim. All right. Bye bye everybody. Thanks. Ciao ciao. Stay warm by the way. Yes, I will. See you around. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar hepinize katıldığınız için. Umarım keyif almışsınızdır. Bir de oynayın. Oynayınca da nasıl keyifli olacak anlatamam. Hoşçakalın. Hocam çok teşekkürler. İyi akşamlar Teşekkür ederiz. Çok sağ olun katıldığınız için. Hoşçakalın. İyi akşamlar hocam. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Çok sağ olun katıldığınız için. Artık kaydı durduruyorum. Record on this computer. Okay.